bütün karanlık kendini göstermeye başladı. Bunlarla ilgili aslında bu belgeler ve kayıtlar ortadaydı. Evet. Epstein hayatta mı, yaşıyor mu sence? Evet, Epstein bence yaşıyor ve hayatta. Bu adamlar resmen cehenneme hizmet ediyorlar. Bu sadece modern zamanlarda biri ortaya çıktı. Çocuklara işkence etti, kadınları kullandı. İşte bir bal tuzağı kurdu. Hayır. Öyle bir tutulma geliyor ki yapay zekaya ruh kazandırmaya çalışacaklar. Bunlar asla Adem'le Havva'dan olanlar değil. Asla. Bunlar İnsan değiller. şeytanın çocukları. Bakın buraya dikkat edin. Genom denen bölgenin isminin sonra neye evrildiğine şok olacaksınız. Neden bu kadar mutsuzuz? Hiç kendinize soruyor musunuz bunu? Frekansta bize ne yapıyorlar Damla? Bugün bunları yapan adamlar dünya devleri mi? Ta kendileri. Bu adamlar kendilerini nasıl bir yerden geliyor zannediyor? Sorun şu, bütün güç noktaları ellerinde. Evet. Mümkün mü sen korkmadıktan sonra, o imanın yüreğinde durduktan sonra, Doğru. duayı dilinden düşürmedikten sonra mümkün mü sana herhangi bir deccaliyet sisteminin zarar verebilmesi? Efendim merhabalar. Son derece mühim konuları konuşacağız. Kanalımızda çok sevdiğiniz bir isimle astrolog Damla Ündar'la. Damla hoş geldin. Hoş bulduk Ferda'cığım. Konularımız tatsız ama. Konularımız tatsız. Ama bugün senin başka bir uzmanlığından Evet. faydalanacağız. Ezoterik konulara çok meraklı, çok ilgilisi ve araştırmalarını dibine kadar yapan bir isim. Bugün o uzmanlığından astrolojiyle birlikte esasında faydalanacağız. Ya Damla, bunları biz bu Epstein meselesini çok yıllar önce konuştuğumuzda dalga geçip komplo teorisi bunlar diyorlardı. Ama tüm komplo teorilerinin bir hayata geçtiği, en inanmayanın bile ya bunlar mı oluyormuş dünyada dediği dönemlerdeyiz. Biz şu an bu kadar çok bilginin ifşa olmasıyla aslında neyi yaşıyoruz? Şimdi aslında yaşadığımız şey şu. Gerçekten bütün karanlık kendini göstermeye başladı. Neden? Lakin insanlar şöyle düşünüyorlar. Tamam bunlar afişe oldular. Hadi bakalım işte yakalandılar. Ya da Allah'ım böyle bir sapıklık olabilir mi? Bunlar nasıl insanlar diye sadece aslında içimizde konuştuğumuz, şok olduğumuz bir durum haline getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu insanlar afişe oldu. Bir dünya ünlü isim ortaya çıktı ki bunun arasında devlet başkanları var. Peki hangisine ne oldu? Hiçbirine. Şimdi Ferda çok uzun zamandır bunlarla ilgili aslında bu belgeler ve kayıtlar ortadaydı. Evet. Hatta bu başkanlardan bir tanesi bu kayıtları sunacağını seçim kampanyasında kendisi dile getirdi ve arkasından yapılan baskıya dayanamayıp kayıtların tamamını sunmadı. 6 milyon kayıt var, 3,5 milyonunun sunulduğu söyleniyor. Şimdi kendi eliyle bu çukuru açtı. Kendi eliyle aslında kaba tabirle bu kanalizasyon ağını ortaya serdi. Fakat hiç kimseye hiçbir şey olmadı. Sen gördün mü ortada tutuklanan birini, yargılama Hiç başlatılan kimse. birini? Epstein hayatta mı, yaşıyor mu sence? Evet, Epstein bence yaşıyor ve hayatta. Öldü süsü mü verildi? Öldü süsü verildi çünkü zaten o öldüğündeki kayıtlara bakıldığında, inceleme yapıldığında çok şüpheli kelimeler ve laflar var. Yok işte bazı kameralarda bozukluk varmış da, işte bazı gardiyanlar uyumuş da gibi böyle tutarsız bir dünya bilgi akışı var. Adam öldü dediler, öldü de bu kadar olay çıktıktan hemen sonra nedense bu adam ölüyor. Bu nasıl bir tesadüftür? Ve bu kadar karanlık ağları olan birinden bahsediyoruz. Devlet başkanlarıyla bağlantısı olan birinden bahsediyoruz. Ve bu adamların yürüttüğü bu adeta ritüel ne bugünün, ne 10 yılın, ne de 50 yılın ritüeli değil. Bunlar milattan önceye dayanan pagan sistemin karanlık tarafının ritüellerini devam ettiriyor. Biraz daha açalım mı burayı Damla? Çünkü hemen bir virgül koyuyorum. Şu an bu konuyla yeni temas kuranlar ne olup ne bittiğini anlamıyor. Biz biliyoruz ne olup ne bittiğini. Bu sadece modern zamanlarda biri ortaya çıktı. Çocuklara işkence etti, kadınları kullandı. İşte bir bal tuzağı kurdu. Hayır. Bu çok sığ bir yaklaşım olur. Evet. Bunlar ritüel yapıyorlar dedim ben hep. Ama hangi inanç sistemine dayanarak onları yapıyorlar? Bunlar net bir şekilde şeytana tapanlar. Deccal sistemini dünyaya çağırıp o Deccal sistemini dünyada yeniden harekete geçirmeye çalışanlar. Bu grup kendini insanlıktan ayrı ve farklı görüyor, özel görüyor. Dolayısıyla onlar için geri kalan insanlar adeta bir çöp bakıldığında ve bir sürü maalesef
artık duyduğumuzda kanımızı ürperten olaylarla aslında kendilerine göre tanrıları şereflendiriyorlar ve onu dünyaya çağırıyorlar. Yapmaya çalıştıkları şey dünyadaki deccaliyet sistemini başlatmaya çalışmak ve bunu bu adamlar 10 yıldır 100 yıldır yapmıyor. Bu adamlar bunu şeytan Yaradan'a isyan ettiği günden beri aslında yapmaya çalışıyorlar. Bu mitin daha temelinde Lilith'e gitmemiz gerekiyor. Lilith, Hazreti Adem'in aslına baktığında ilk eşidir. Fakat isyan etmiştir ve arkasından bu isyanla birlikte dünyaya inmiştir. Dünya bir cehennem olarak görülür. Dünyaya inmiştir. Arkasından şeytanla yaptığı anlaşmalarla birlikte şeytanın çocuklarını doğurmaya başlamıştır, demonları. Ve bununla birlikte yaratıcı yani Yaradan dünyaya meleklerini göndermiş ve Lilith'i aslında bunu yapmaması için uyarmış ve geri çağırmıştır. Arkasından Lilith buna uymamış ve o dünyaya gönderilen melekler de Lilith'in o demonlarını, şeytani çocuklarını yok etmeye başlamışlardır. Ve Lilith yemin etmiştir. Benim öldürdüğünüz her çocuğum için sizin çocuklarınızı alacağım diye. Daha sonrasında Lilith miti devam etmiş Orta Asya Türklerinde al karasına dönmüş. O hani işte lohusaları rahat bırakmayan işte o aslında Lilith'tir. Mesela haritalarımızda da 5. evde Lilith varsa eğer hamileliklerimizle ilgili sıkıntılar yaşanabilir ve genelde bunu görürüz. Düşükler olabilir, doğumda zorluk olabilir. Özellikle bu 5. evde ise bunu görürüz mesela. Yani ta o zamandan isyan eden, yemin eden sizin çocuklarınızı da ben alacağım diyen Lilith, bak oradan başlıyor. Bir de bunun başka temelinde milattan önceye dayanan pagan inancın karanlık döneminin kendi içinde yaptığı ritüeller var. Şimdi Ferda o ritüeli 2024-2025 yıllarında bize lanse edilmiş bir görselle bağlayacağım, biliyor musun? Hangisi o? Hani hatırlıyor musun, birinin kızıl bir düveyle resmi vardı. Evet. Bir boğa ile bir resmi Evet. vardı. Şimdi bak. Hepiniz bildiniz, dünyada son dönemde en büyük çocuk kadın katliamını yapıp hani bir ırka sistematik bir şekilde işkence uygulayan kişi isimleri niye zikretmiyoruz biliyor musunuz? Çünkü zikrettiğimiz zaman bu videonun üstünü çiziyorlar, dikkatli konuşuyoruz. O sebeple, yoksa isimleri Tabii. söyleriz, hiç problem değil, ama tabii bağlı olduğu, bu sistemlerin de bağlı olduğu yerler buna bir şekilde önüne geçiyor. Ve çok önemli astrolojik bir döneme denk gelmişti o kızıl düveyle pozu. Anlat lütfen. Evet. Şimdi çok geçmişte, milattan önceki dönemlere gittiğimizde Kenan Diyarı denen yerde. Kenan Diyarı neresi biliyor musun? Filistin, İsrail, Lübnan ve Suriye'nin olduğu bölgeden bahsediyorum. Orada bir bölgede, Cinnom diye denen bir bölgede. Bakın buraya dikkat edin. Cinnom denen bölgenin isminin sonra neye evrildiğine şok olacaksınız. Daha İbrani dinlerin hiçbiri yokken, yani daha ne Yahudilik ne İslamiyet, henüz hiçbiri yok. Paganist sistem hakim dünyada. O dönemde maalesef bugünkü ritüellerin, bugünkü o korkunç ritüellerin yapıldığı döngülerin aynısı yapılıyordu. Ve Baal denilen bir tanrıya adak adanıyordu. Yani o, gene konuşamıyoruz bu konuyu ama o insanların ne yaptığını biliyoruz. Hepimiz gözümüzle maalesef görmek zorunda kaldık. Buna Molak kültü deniliyordu. Özellikle yine bir düve, yani bir boğa, böyle bronz bir boğa heykeli, içi boş düşün. İçinde ateş yakılıyor ve ağzına sunuluyorlar. Daha sonra bu bölgede yapılan araştırmalarda birçok maalesef bununla ilgili kemiğe ve kalıntıya rastlandı ve yakılarak öldükleri anlaşıldı. Tam olarak bu sebeple sonra ana akım tarih dedi ki yok dedi, burası normal insanların, ölülerin olduğu bir yer dedi. Ama üstünü kapatamadılar çünkü yapılan derin araştırmalarda orada bulunan kemik ve kalıntıların sağlıklı bedenlere ait olduğu direkt olarak kanıtlandı. Orası bir adak alanıydı ve o dönemde oraya Cinnom deniliyordu. Cinnom size böyle neyi çağrıştırıyor? İsim olarak sana çağrıştırdığı bir altyapı var mı? Cehennem gibi. Cehennem. Cehennem isminin kök olarak geldiği yer orasıdır. Ve hala o bölge adeta lanetlenmiş bir bölgedir. Tüm peygamberlerin lanetlediği bir bölgedir. Çünkü sürekli ateş yanarmış o bölgede. O kadar çok ritüel ve
dönemi var ki sürekli bir ateş yanıyor ve Topet denilen davulların çaldığı söyleniyor. O çığlıkların, seslerin Bastırmak duyulmaması için. Daha sonrasında İbrani dinler geldiğinde o bölge adeta bir çöplüğe dönüştürülmüş, çöplerin yakılacağı yer olmuş. Yani bu adamlar resmen cehenneme hizmet ediyorlar. Cehennemin lordları kimler? Cehennemin yöneticileri. Cehennemin içindeki kim? Cehenneme kimler gidiyor? Artık şeytani tarafa, karanlık tarafa geçmiş olanlar. Bu adamlar şu anda yaratıcıyı, Allah'ı, Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar. Çünkü ölüme de karşı gelmeye çalışıyorlar. Bu adamların bazılarının söylemleri vardı, hatırlıyor musun? Tövbe estağfurullah. Amacım Tanrı'yla karşılıklı oturup kahve içmek diyordu bir tanesi. Bir tanesi ölümü yenmeye çalışıyor. Çünkü başka bir dönüşüm sürecine girmeye çalışıyorlar. İlahi sistemi kırmak amaçları. Ve öyle bir döngüye giriyoruz ki 2026 ile birlikte İbnül Arabi'ye baktığımızda, İbnül Arabi'nin kayıtlarını incelediğimizde bu dönem büyük hasatın olduğu ve tohumların ekileceği dönem. Yani Şimdi dünyaya hangi tohumları ekmeye çalışıyorlar? Kötülüğü ekmeye çalışıyorlar. Çünkü bu adamların kurmaya çalıştığı farklı bir sistem var. İnsanların ev bark sahibi olmadığı, kimliksizleştirildiği, cinsiyetsizleştirildiği ki bununla ilgili çalışmalar da ortada. Cinsiyetsizleştirilmeye çalıştığı, adeta robotlaştırıldığı bir döneme gitmeye çalışıyorlar. Çünkü kendilerine hizmetkar yaratmaya çalışıyorlar. Bu adamlar ve bu üst grup elit kendini, tövbe estağfurullah ama yaratıcının bile karşısına koyuyorlar. Kendilerini daha üstün ve farklı bir ırk zannediyor. tövbe haşa eşdeğer görüyor. Tabii belki de eşdeğer görüyor, bir de karşı geliyor. Ve karanlığı yaymaya çalışıyor dünyada. Tek bilmedikleri şey şu: Yüce Rabbim buna izin verir mi? Asla. Asla izin vermez. Bugün olanlar nasıl karanlık bir sistemin olduğunu aslında bize göstermek için var. Dolayısıyla uyanmamız ve birbirimize günaydın dememiz gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi şunu doğru mu anladım Damla? Bunlar asla Adem'le Havva'dan olanlar değil. Asla. Bunlar İnsan değiller. şeytanın çocukları. Bunlar insan değil, evet. İnsan değil. Yani biz şu an sokakta mesela yürürken insan olduğunu düşündüğümüz kişi bile insan çıkmayabilir mi? Çok fazla varlar, biliyor musun? Dışarıdan bakıldığında insan gibi görünüyorlar. Evet. Ama içlerinde bir ruh yok. Onların ruhu ya artık satın alınmış ya da o ruh artık oradan çekilip içine bambaşka bir varlık yerleşti. Hani biz o yüzden mi şöyle diyoruz? Ya bu kötülüğü nasıl yapabilir diyoruz. Ama aslında nasıl yapabilir dediğimiz kişiler insan bile değil. Rahman'ın üflediği ruhu taşımıyor ki içinde. Bak, bazı insanları gördüğünde ve bazı insanlar yanından geçtiğinde, özellikle bu spiritüel hassasiyeti yüksek olanlar için söylüyorum, bir tüylerin ürperir. Evet. Bazı insanlar seni çok huzursuz eder, iter. Bazı insanlar, o tip insanların en belirgin, insan gibi görünen varlıkların en belirgin özelliği şudur: sizin gözünüzün içine uzun süre bakamazlar. Evet, çünkü bizim içimizdeki ruh ve ruhun nuru onları rahatsız eder. O yanınızdan geçerken tüylerinizi diken diken eden, tanımıyorsun ya, yolda yürüyorsun ya da bir toplu taşımadasın. Biri seni böyle itiyor. Orada bir sıkıntı olabilir. Farklı bir aura ve enerji alanları var. Ruh yok ki içlerinde. Kötülük nasıl bu kadar çoğaldı? Çünkü insanların, yani insan gibi görünen varlıklar çoğaldığı için bu kötülükler, bu katliamlar ve bu vahşet çoğaldı. Devamı gelecek mi? Yani şöyle gelecek mi? Şimdi biz bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok şeyin afişi olduğu günlerden geçiyoruz. Dahası gelecek. Gelecek. Yani böyle ağzımız iki karış açık kalacak mı? Gelecek, daha devamı var. Bu çok basit bir başlangıçtı diyeyim sana. Onlar açısından. Evet. Bizim için ne kadar ürpertici, Evet. onlar için daha başlangıç. Eğer zaten bu insanlarla ilgili, şunu söyleyeyim, bu insanlarla ilgili bir ceza sistemi çalışmazsa bilin ki bu deccaliyet sistemi şu anda reklamını yapıyor. Senin gibi, benim gibi insanları bu adeta kanını donduran, aklımızın almadığı durum, o insan olmayan varlıklar için adeta bir ağız sulandırma aracı, biliyor musun? Çünkü resmen eğer bununla ilgili bir yargı mekanizması çalışmazsa Çalışmıyor da. resmen bu adamlar oturdular, yaptıklarını bütün dünyaya afişe ettiler.
Bunların peşinden gidenler bak yaptık gördünüz mü hiçbir şey olmadı diye gezmeyecek mi ortada? Damla, çok kritik bir soru. Neden bilhassa küçük yaştakiler hedeflerinde? Nedir oradaki amaç? Tabii dikkatli anlatacağız biliyorum ama çünkü canımızı ciğerimizi yakan Gazze'deki görüntüler hiçbirimizin aklından çıkmıyor. Orada en çok zararı görenler kadınlar ve çocuklardı. Bize bazı çocuk görsellerini bilerek zaten o dönemde de dikkat et sürekli medyada döndürdüler. Bir şey kanı ya da şiddeti normalleştirmeye çalıştılar diye düşünüyorum onların açısından tırnak içinde. Niye küçük yaştakiler? Saf enerjiler çünkü. En saf enerji küçük yaştakilerde var. Onu mu istiyorlar? O enerjiye mi ihtiyaçları var? Şöyle söyleyeyim, şu adamın ya da o varlıkların şöyle bir inancı var. Ondaki canlılığı, daha basit bir dille anlatayım. Ondaki ömrü, ondaki canlılığı kendine eklemeye çalışıyor. Ölümsüzlüğe oynuyor bu adamlar. Yaşlanmamak istiyorlar, ölümsüz olmak istiyorlar. Dünyayı tüm nimetleriyle harcayıp uzun yıllar burada hüküm sürmek istiyorlar. Onların ahiret inancı yok ki. Onların derdi ahirete, onların derdi ölmemek. Şimdi bir dikkat et Ferda, büyük dünya liderleri neden kanserden ölmüyor ya? Neden ölmüyor? Neden? Varmış gibi gösterip sonra bir anda iyileşiyorlar. Kaç tane var biliyorsun böyle kanserden öldü denilen? Acaba aslında bunun çaresini bulmuş olabilirler mi sadece onlar için? Ölmemek için Her şeyi yaparlar. Bak neyi normalleştirdiler biliyor musun? İşte bazı çocuk bebek plasentası, yok bir şey derisi, oramıza zerk edelim. evet. Bu nasıl bir anormal? Çok gayri insani durumlar yani. Ben gençleşmek için bunu mu kullanacağım gerçekten? Sünnet derisi kullanıyorlar. Söylemek istemedim aslında ama artık neyi kontrol ettikleri belli değil. Doğumda kadından o nedir Bebek sen daha... plasentası. Evet. Onu tüketiyorlar genç kalmak için ki bizde bile yapan ünlüler var. Çok ünlülerden biri başlattı bunu. Tom Cruise ki biliyoruz bu Scientology tarikatının artık yöneticilerinden biri bu adam. Öyle bir dereceye geldi. Oturdu gayet güzel dedi ki ben çocuklarımın plasentasını yedim. Efendim? Daha sonrasında dünyada bu yayıldı sanki çok harika bir şeymiş gibi. Ben gençleşmek için suratıma dediğin gibi sünnet derisi. Ne yapıyorsunuz? Sizi neye alıştırmaya çalıştıklarının farkında mısınız? Şuna şimdi bak oturdu. Biz kayıtlardan ortaya dökülenlerden aslında insanı da hani tükettiklerine dair çok dikkatli konuşuyorum. Özür diliyorum, böyle üstü kapalı yayın yapılmaz ama mecburuz. İnsan da tüketiyorlarmış ya. Evet. Bak sana da bu yollarla bunu normalleştiriyorlar. İnsan parçalarını yedirerek. Yamyamlık ya bu. Evet. Ferda, bu yaratıklar yaptıkları her şeyi göstere göstere yapıyor. Her şeyi göstere göstere yapıyor. Zamanında bir film çekiyorlar. Gözleri sımsıkı kapalıydı galiba. Gözleri tamamen Birebir ne olduğuna dair direkt bu adamlar kendini göstermiş. Ne hikmettir ki yine başrolde Tom Cruise var o filmde. Evet. Maalesef. İnanılmaz mesajlarla yüklü, okuma yapabilenlere valla bütün her şeyi açıklığıyla anlatan bir film. İzlemeyenler izlesin. Her şeyi daha böyle minik sembollerle göstere göstere yapıyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada yaptıkları her şeyi büyük bir arsızlık ve yüzsüzlükle önümüze serdiler. Damla, sorun şu. Bütün güç noktaları ellerinde. Evet. Dünya liderleri ellerinde. Evet. Yıllar önce zaten onları aldılar. Evet. Değil mi? İşte bu Epstein'in tarzıyla, bal yöntemiyle, şantajla ya da bazılarını kendileri direkt yetiştirdiler. 2. Medya onlarda. Evet. Bak konuşamıyoruz bak. Bunu pandemide yaşadık hep birlikte. Evet. Videolarımız biliyorsunuz sansürlendi, yayından kaldı. Şimdi de benzerini yaşıyoruz. Aman kaldırılmasın. Yine de bilgiyi size ulaştıralım diye dikkatli konuşuyoruz. Hollywood, müzik sektörü ellerinde. Adamlar her sektöre, her güce sahipken bankacılık ellerinde. Para sistemi ellerinde. Niye açık oynamasın ki kartları? O kadar açık ve daha fazla kendine resmen insan toplama çalışması bu. Bu kadar belge ortaya serildi. Bununla birlikte sahte belgeler de oluşturdu. Evet. Resmen Kafa bizi karıştırmak. kanıta boğdular, belgeye boğdular ve bunların içinde dezenformasyonda öyleydi böyleydi deyip olayı resmen alleye kulleye getirecekler. Sulandıracak. Ve dünya gündemine de bunu gösterecekler.
en sıkıntılı tarafı şu. Lütfen bunları normalleştirmeyin. Bu adamlar, Ferda, öyle bir tutulma diyor ki yapay zekaya ruh kazandırmaya çalışacaklar. Temel hedefte o var. Yapay zekaya ruh kazandırmak. Diyeceksin ki Damla, ruh Allah tarafından üflenen bir Evet. şeydir. Tabii ki bizim bildiğimiz, senin benim içimde nurdan oluşmuş bir ruhtan bahsetmiyorum. Ama o yapay zekaya her gün soru sorarak, onunla konuşarak biz geliştiriyoruz bu adamları. Bütün insani duygularımızı, korkularımızı, paniklerimizi, stresimizi hepsiyle ilgili done veriyoruz ellerine. Ve çok kısa zamanda karşımızda sanki duyguları ve ruhu varmış gibi bizimle iletişime geçecek yapay zeka formları ve hologramlar görmeye başlayacağız. İşte o zaman daha fazla ele geçirilmeye başlayacağımız nokta ortaya çıkacak. Lütfen rica ediyorum, siz bir yerden bu haberleri okurken içeride odasında çocuğunuzun neyle muhatap olduğunu kaçırmayın. Çünkü öyle örnekler var ki dünyada. Dünyada ilk defa bir dava açıldı. Yapay zekayı suçladı aile çocuklarının intiharı ile ilgili. Yapay zeka çocuğu intihara sürüklemiş. Yapay zeka ile konuşuyor çocuk. Ben çok mutsuzum, çok canım sıkılıyor diye. Ailesi nerede? Annesi, babası nerede o Yan esnada? odada. Yan odada böyle yapıyor sürekli. Bak çok ciddiyim. Senin de benim de işim teknolojiyle ve dijital. Evet. Çok ciddiyim. Elimizde olsa bazen diyorum ki eski günlere geri dönsek. Tabii. Keşke. O kısma geliyorum zihnen. Ama bunu bir şekilde ulaşmak için de topluluklara kullanıyoruz. Ama bu bir taraftan çok büyük bir silah olarak dönüyor bize. Bu adamlar yapay zekaya ruh kazandırmaya çalışacaklar. Ve kazandırmaya çalıştıklarımış gibi görünen o sistem de şeytana hizmet ediyor olacak. Ben daha önceki yayınlarda şunu söyledim. Kitaplarınızı atmayın. Yazılı kaynaklarınızı sakın atmayın, elinizde bulundurun. Çünkü her şeyi buraya sorduğunuzda size doğru cevaplar vermiyor. Kendine göre yönlendiriyor. İstediği yöne doğru çekiyor. Yazılı kaynaklar da ortadan kalktığında, yaşı hatırlayan hocalarımız, yaşı yüksek hocalarımız ortadan kalktığında, gelecek nesle gerçekten olmuşu ne anlatacak? Yapay zekada olan yazılı artık saçma sapan dünya ve insanlık tarihiyle ilgili bize onlara ne inandırmak istiyorlarsa orada karşımıza onu çıkartacaklar. Para sistemini yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü bizim tüm varlıklarımızı ele geçirme çabasındalar. Şimdi buradan tutulmaya da geçeyim. Bununla birlikte şunu söyleyeyim. Önümüzdeki 6 ay çok kuvvetli etkileri var ama yine de önümüzdeki dönem ve yıllar içinde ama 6 aydan önce göreceğiz de lütfen nakit para bulundurun. Nakit para bulunduruyor olmamız çok önemli. 2 gün, 3 gün internet sistemleri, bankacılık sistemlerine ulaşamayacağımız dönemler olacak. Şu anda hiçbirimiz para taşımaz hale geldik. Ekmek almak için bile o nakit paraya ihtiyacınız Hayatım var. taşısak bile kabul etmiyorlar. Evet. O gün alışveriş yaptım. Nakit para kabul etmiyoruz dedi ya. Evet, Etmiyor. Kartı okutmanı bekliyor. maalesef. Nakit para bulundurmak çok önemli. Elektrik ve internet kesintilerine hazır olun. Şimdi diyecek ki insanlar, ya madem yapay zekayı bu kadar üste çıkartmaya çalışıyorlar, madem dijital paraya geçmeye çalışıyorlar, ya Damla niye o zaman bu sistemlerde kesinti olsun? Bu sistemlerde kesinti olmazsa bu sistemlere olan bağlılığımızı bize nasıl ispatlayacaklar? 2 gün 3 gün internet gittiğinde, 2 gün 3 gün elektrik, 2 gün 3 gün bankacılık sistemi gittiğinde bütün işler birbirine girmeyecek mi? Ve bizler o sisteme ne kadar bağlı olduğumuzu hissetmeyecek miyiz? Ve o sistemlerin iyi olması, devam etmesi için önümüze sunulan, yenilikmiş gibi gösterilen her şeyi kabul etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Sana diyecekler ki internet sistemleri, elektrik sistemleri gittiğinde güvenli hesaplar olacak, her türlü kullanabileceksin. O zaman o hesaba yatırsana sen paranı. Bir süre sonra paranın yerini maaşlarda kredi alacak. Sen 100 kredilik maaş alacaksın. Ve başkası 500 kredilik maaş alacak. Bak neye doğru yürüyoruz. Ve bu adamlar bunların hepsinin filmlerini çektiler. Hepsi bir anda oluyor bak. Pandemiden sonra hepsinin ne kadar hızlandığını şimdi daha iyi anlıyor musunuz? Bütün hepsi iç içe. Biz bu manyak adamların manyaklıklarını daha o günlerde konuşuyorduk. Bak önümüze geldi hepsi bütün ayrıntılarıyla. Dünyada sistem değişiyor. Neden bu kadar mutsuzuz? Hiç kendinize soruyor musunuz bunu? Frekansla bize ne yapıyorlar Damla? Diyor ki çünkü
Yeni çağın hastalığı akıl hastalıkları diyor. Evet. Çoğumuz aklımızı kaybetme noktasına gelmedik mi? İşte dünyada artan şiddet, çözemediklerimiz, modern insanın çaresizliği, bir bilinçli bir elin altında bunlar yapılıyor. Tabii şimdi çok büyük bir zümre bu komple teorileri diye geçen ve kabul etmeyenler. Bu arada pandemide de biz konuşurken bizi Bilim dışı. tabii ondan sonra. Ay bunlar da cahil ne anlatıyorlar. Şimdi o grup şimdi bir süre sonra şunu fark edecek. İnsanın sadece etten kemikten bir yapı olmadığını, insanın aynı zamanda bir titreşim ve frekans olduğunu, titreşim ve frekansla iyileştirilebileceğini, titreşim ve frekansla hasta edilebileceğini ve yönlendirilebileceğini görecekler ve bunu kabul edecekler. Bu çok böyle 20 yıl içinde 30 yıl içinde olmayacak. Bu önümüzdeki 5 yılın mevzusundan bahsediyorum. Hatta artık bu kabullere falan çok hızlı geçeceğiz. Döngü çok hızlı değişecek. Bir çağ kapandı, başka bir çağa başladık. Artık geçmiş maalesef bir daha geri gelmemek üzere arkada kaldı. Bunu kabul edecekler. Şimdi 1 Şubat günü yani pazar günü bir kendinizi sorgulayın. Bir grup insan kafasını yastıktan kaldıramadı. İnanılmaz bir uyku hali, gözünü açamama hali oluştu. Bir grup insanda da muazzam bir huzursuzluk vardı. Ben pazar günü dedim ki bir şey yapıyorlar. Bir frekans sistemi oynamaya başladı. Bir şey üstüne çalışıyorlar. Çalışıyorlar çünkü döngü başladı. Dolayısıyla kendi auramızı ve titreşimimizi korumayı öğrenmemiz çok önemli. Yani ruhsal sağlığımızı, akıl sağlığımızı, fizyolojik beden sağlığımızı korumak için. Duayla halledebilir miyiz? Duayla bunu halledebiliriz. Bir şey daha var. Korkmayacağız. Korku en düşük frekanstır. Bu adamların kullandığı yönetme şekli korkutmak, dehşete düşürmek, korkutmak. Korktuğumuzdan savunma mekanizmalarımız aşağı düşer. Çok basit bir örnekten gideceğim. Hasta olmaktan korkun hasta olursunuz. Bir şeyi düşürmekten korkun düşürürsünüz. Doğru. Kaza yapmaktan korkun kaza yaparsınız. Neyi korkarsanız, neyle ilgili korkarsanız auramızın etrafındaki kalkan incelmeye başlar ve biz zarar görmeye başlarız. Çok fazla böyle işte cin dediğimiz varlık aleminden korkan, sürekli bununla ilgili korku yaşayanlar kendini bu konuda hassaslaştırır ve bu obsesyon dediğimiz durumlar oluşur. Hani musallat oldu derler ya, bu durumlar oluşmaya başlar. Biz Yüce Rabbimin, Yüce Yaradan'ın nuruyla bu dünyaya getirilmiş varlıklarız. Ben gerçek insanlardan bahsediyorum. Yüce Rabbim kendinden ruh üflemiş işimize. Mümkün mü ya? Ve Allah nurunu tamamlayacaktır. Mümkün mü sen korkmadıktan sonra, o imanın yüreğinde durduktan sonra, Doğru. duayı dilinden düşürmedikten sonra mümkün mü sana herhangi bir deccaliyet sisteminin zarar verebilmesi? Bu adamların istediği korkutmak, bizi şeytandan, kötülük. Korksin. Ama Neptün balık da bir kurban psikolojisi yarattı hepimizin üstünde. Şimdi Neptün balıktan Gidiyor mu? çıktı. Neptün balıktan çıktı. Neptün koça girdi. Kaçırdıkları bir şey var. Kurban psikolojisi bitti. Artık kahramanlık dönemi başladı. Yani bu ne demek? Çok uzun zamandır şu haldeydik. Ben ne yapabilirim ki? Bunlar çok büyük güçler. Biz ne yapabiliriz ki? Neyi düzeltebiliriz ki? Ben tek başıma bundan çıkıyoruz biz komple. Ve herkes diyor ki bir dakika ben de buradayım. Yüce Rabbimin yarattığı bir varlık olarak neyse sonuna kadar savaşmaya hazırım. Kurban psikolojisi bir kenara gidiyor ve artık kahraman, savaşçı psikolojisi, enerjisi yükleniyor hepimize. Damla gelmedi, gelmez daha Neptün yeni koça geçti. Daha şu anda belirsizlikler yaratıyor, kafa karışıklıkları yaratıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, çaresizlik hissi, bir şey yapma isteği hepsi birden harekete geçti. Ortalık biraz karıştı ama böyle kalmayacağız. Ne yapmak istediğimizi belirleyip hedef neyse mücadele edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, kolektifte, genel dünyada düzeni sağlamazsak, iyiliği büyütmezsek özel hayatlarımızda bir yere kadar mutlu oluruz. Astrolojinin %10'unu oluşturur burçlar. Astroloji ilimsel ve bilimsel disiplinler bütünüdür. Dolayısıyla çok büyük ve geniş açılardan bakmak gerekir. Yani kolektife hizmet etme dönemi başlıyor desek Aynen. yanlış olmaz herhalde. Birey kendine hizmet ederek başlattığı bu yolculuğu etrafına hizmetle, etrafına iyilikle büyütürse bunlar ne isterse yapsın.
sonuçta zafer bizim olur. Ya Damla, benim bir şey dikkatimi çekiyor. Bunlara hizmet ettiğini düşündüğüm, şüphemin çok az olduğu insanlar var. Onların son anlarını görüyorum. Daha ölüme yaklaştıkları dönemde. Hani Allah yüzünden nurunu almış Evet. dersin ya. Şimdi öyle bir şeye dönüşüyorlar ki sanki bir şey çekilmiş oradan. Ve yani korkunç bir görüntü. Belki de artık o aldıkları şeyleri alamadıkları için mi? Bazılarının ölüme yakın halleri değil, halen yaşarken genç hallerinde bile onu hissediyorsun, isim veremiyorum. Şimdi burada fotoğrafların Evet. içine koyardım da getirin yani aklınıza. Ne oluyor? Şimdi çok fazla negatif kaynaktan beslendikçe, çok fazla şeytani kaynaktan beslendikçe bu varlıklar artık o enerjiyi saklayamaz hale geliyorlar. Hani bazı yayınlarda işte diyorlar ya, "Ay işte değişime uğradı, öyle oldu, böyle oldu" diye. Aslında kendilerini hep gösteriyorlar. Kendilerini her alanda gösteriyorlar. Büyüklerimiz boşuna dememiş ya, bunun yüzünden Rabbiyesili silinmiş, nuru silinmiş diye. İşte o insanlar gerçekten o deccal tarafa hizmet edenler. Evet, onların sonları da çok hazin oluyor. Diyor ki insanlar, ya bizim için sınav var, bizim için öğreti var. Bu kötülerin başına niye bir şey gelmiyor? Sınavlar da öğretiler de hala kurtulma ümidi olan ruhlar içindir. Rabbim ümidini kesmediği kulunu sınar. Rabbim ümidini kesmediği kuluna sınav verir. Hala bir ümit vardır onun ruhunun kurtulmasıyla ilgili, iyiliğe dönmesiyle ilgili. O yüzden yaşıyordur o sınavı. Tövbeden gelebilecek şansı vardır hala. Bu adamların tövbeden gelecek şansı mı var? Bu adamların herhangi bir yerden artık tövbe edip nurlu tarafa geçme şansı var mı? Onların sınavı, artık onlar çöp ruh dediğimiz bir şey vardır. Her ruh ilahi sistemin içinde dönüşümünü devam ettirmez. Bazı ruhlar yok olur. Yani sonsuza kadar artık yokluk enerjisinin içine girerler. Bu adamlar niye ölmemeye çalışıyor? Niye bu farklı bir boyuta geçmemeye çalışıyor? Geçtiği an ilahi sistem devreye girecek, onun için son. Bitti. Onun geri dönüşü yok artık. O yüzden bu dünyaya tırnaklarını takıyor. Bu dünya sınavların olduğu, cehennem burada. Biz gerçekten fiziki cezamızı da burada, biz sınav alemindeyiz. Doğru. Öte alemde biz artık daha farklı huzuru bulacağız. Burası sınav dünyası. Cehennem var burada. O yüzden bu tip varlıklar burada kalmaya çalışıyor. Niye ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyor? Doğru. Niye sürekli çeşitli ritüellerle şeytana adaklar adıyor? Çünkü onun kurtuluş ümidi yok. Kurbanlar veriyorlar. Onlar tabii ki sınanmayacaklar. Onlar sınanırlar mı? Onların kurtuluş ümidi yok ki. Yok. Damla, tufan mitlerini ve Hı hı. eski yazıtları da çok iyi bilirler Evet, diyorsun. çok iyi. Bundan kastın ne? Şimdi ana akım tarihin bizden yıllardır sakladığı, yani şu ana akım tarih de aslında baktığında bunların yönlendirmesinin elinde. İnsanlık tabii. İnsanlık tarihini çok saçma bir yerden bahsediyorlar. Bak, çok garip bir şey var. Ferda, taşı taşa sürtüyoruz bir dönem. Sonra bir anda Sümerlere geçiyoruz. Kanunlar, yasalar, yazı yazmayı... Ne oldu, bir ilmi iniyor sanki yukarıdan. Yani taşı taşa sürtüyorduk biz az önce, ne oldu? İnsanlık tarihi bize söylenenden çok Arada eski. çok boşluklar var. Tabii canım. Arada çok yalanlar var. Çok eski bize söylenen. Şimdi ben tarihçiyken arşivlerde tarih okuyorum, araştırıyorum. Diyorum ki bağlayamıyorum birbirine konuyu. Yani nasıl oldu? Tabii sonrasında daha farklı kaynaklara ulaştıkça mevzunun ne olduğunu ezoterik ve okült kaynaklardan öğreniyorsun baktığında. Bu adamlar tufanı çok iyi biliyor. Dünyada birden fazla kere aslında biz tufan yaşamış bu alem. Başka bir taraftan buna, işte astronomik taraftan baktığımızda buna diyorlar ki döngüler yaşıyor dünya. O kutup kayması yaşanıyor ve dünyada bir resetlenme oluyor. Ve bunun birkaç kez yaşandığı da biliniyor. Ve dönemsel olarak göksel pozisyonlara bakıldığımızda tufan dönemlerine denk geliyor. Şimdi tufan döneminde ne oldu? Bütün insanlık yok edildi ve bir grup kurtarılmış insan vardı. Onlar daha sonrasında devam ettirdiler insanlığın soyunu. Çok uzun zamandır ne dinliyoruz biz Ferda? Sığınaklar yapılıyor elitler için. Evet. Bu adamların muazzam yerlerde sığınakları var. Evet. Dünyanın sonuna hazırlanıyorlar. Ve bugün yaratıcıyı kıyamete zorluyorlar. Bugün adamların yapmaya çalıştığı, o zaman o insan soyu burada kalıp devam etti. İnsan soyu yok olsun, biz devam edelim Diyorlar.
Hani biz gidelim onlar kalsın. Tabii Kendinin kalacağına olan inançları ne? işte o bu şeytan düzenini dünyaya yayabilecekleri kadar sığ bir inançları var ya, aynı yerden çok bu adamlar kendilerini İnanıyorlar yani Tabii. bayağı. tövbe aşağı kendilerini Allah'a denk gören insanlardan bahsediyoruz. Tövbe aşağı. Estağfurullah'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla onların inancı bu. Kıyamete zorlamak, buradaki insani varlığı yok etmek ve kendi sistemlerini başlatmak. Ölüdeniz yazıtlarında Enok'un kitabı çıktı. Enok'un kitabı diye. Şu anda ne zamandır var. Şimdi orada yazanlar korkunç. Ve kimse de şunu demedi. Ya bu kitap, bu yazıtlar ele geçirildi. Bu yazıtlar 50 yıl Vatikan'da saklandı. Vatikan. Bu da bak, değil mi? Orada saklandı ve daha sonra bir kısmı servis edildi. Sizce aynı yazıtlar mı servis edildi? Enok'un kitabında geçenler inanılmaz, biliyor musun? Orada Tanrı diye adlandırdıkları işte artık varlık insanlıktan nefret ediyor. İnsanları hizmetli olarak dünyaya gönderiyor. Onların başına sözde düşmüş melekler denilen varlıkları gönderiyor. Düşmüş melekler insanoğullarıyla birlikte oluyor. Ve farklı varlıklar, nefilimler, yani devler ortaya çıkıyor. Şimdi Ferda, sana bir şey söyleyeceğim. Bugün bunları yapan adamlar dünya devleri mi? Ta kendileri. Bu adamlar kendilerini nasıl bir yerden geliyor zannediyor? O Ya. yüzden de benim baktığımız yerden Bak, mümkün değil. dünyaya, yaratıcıya, ahirete bakmıyor. Tabii. Çünkü mesela Enok kitabında diyor ki düşmüş melekler insan kızlarıyla çok beğendiler ve birlikte oldular, yasak olduklarını bildikleri halde. Ve hatta bunların bazen zorlamayla olduğu yazıyor. Bak, düşmüş melekler, yani daha böyle farklı bir soydan gelenler, tanrısal soy gibi gösteriyorlar onları. İnsanları nasıl kullanıyorlar? İnsanların teknolojik olarak gelişmesi, akıllanmasını onların anlattığı oradaki tanrı kabul etmiyor ve tufan getiriyor. Bunların çok derinlerde. Daha konuşuruz. Evet, çok derinlerde Fakat, anlamları var. Biz bu yayını böyle biraz gündemi de sizlere iyi aktarmak adına alelacele oluşturduk. Ama ben kendi adıma söylüyorum. O kadar tamamlandı ki kafamda her şey, ama sözünü alıyoruz Damla'dan. Damla'nın hep astrolog tarafından faydalandık. Bu tarafıyla ilgili de yayınlar yapmalıyız, Damla, söz ver bize. Çünkü tam da ihtiyacımız olan bir süreçteyiz aydınlanmaya. Evet, zaten şunu da söyledim kendi kendime. Ferda, 28 hatta 29 dereceye çok yakın yerde Kova burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Son derece, analitik derece demek bu. Bu ne demek? Kovanın içinde dolan bilgiyi artık akıt demek. 17 Şubat'tan mı 17 Şubat'ta olacak. Enerjiler her anlamda, dünyada başka şeyler de olacak. Daha kuvvetli, sınırların değişeceği. Sınırları çözdüler, şimdi sınırları değiştirecekler. Dünyada gördüğünüz dünya haritasının sınırları bambaşka bir hal alacak. O sınırlar değişecek. Yeni virüsler devrede. Çok sert etkiler var. Eski dünya düzeniyle yeni dünya düzeninin arasında bir çatışma ve kaos döngüsü başlatacak bu. Biz iyiliği büyütmeye devam edersek, Yüce Rabbime sığınırsak, kadiri mutlak olan Yüce Rabbime sığınırsak, işte o zaman her ne yaparlarsa yapsınlar, muhakkak o aydınlığa çıkarız. İnşallah diyorum. Çok teşekkür ederiz Damla. Ben teşekkür ederim. Yani sizin de benim gibi aydınlandığınıza inanıyorum. Bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. İnanılmaz güzel anlattı Damla Ünder. Bir ikinci bölüm olacak, onun için de biraz beklemeniz gerekecek. Görüşmek üzere.